Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki kişiye dair genel bir açılım yapacağım. Aklınızdaki kişi şu an ne durumda? Size karşı duygusu, düşüncesi nedir ve olası geleceğinizde sizi neler bekler? Bunlara bakmış olacağım. Aklınızdaki kişiyle ilgili genel açılımları her sabah saat 8'de yapmaktayım. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorum aldım, kabul ettim yazabilir. Olmamalar, sayı sekansları kullanabilirsiniz. Özel bakım için ise Lenaro Tarot Astro Instagram adresine mesajınızı atabilirsiniz. Bugün yine 3. kişi sorunu olan ve 3. kişi açılımı izlemek isteyen arkadaşlar için saat 12'de 3. kişi açılımı da geliyor arkadaşlar. Lenaro Tarot Astro olan diğer kanala da burç videoları gelmektedir. Her iki kanala da abone olarak ve bildirilerinizi açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişi neler yapıyormuş, nasılmış bir görelim bugün. Evet, kolektif bir bakım. Zamansız zamana. Size uyanları alın, kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin gitsin arkadaşlar. Açılımın bir kısmıyla da uyuşabilirsiniz. Tamamıyla da uyuşabilirsiniz. Buradan hani alacağınız bir şeyler varsa uyumlandığınız onları alın, kabul edin. Uymayan kısımlarını evrene gönderin gitsin. Her bir kartta böyle size uyumlanacak diye bir şey yok. Bireysel bir açılım değildir. Başlayalım şimdi. Evet, aklınızdaki kişi bir yalnız kalma ihtiyacı içerisindeymiş şu an. Evet, kendince bir yalnızlığa ihtiyacı olduğu, yalnız kalmayı istediği, düşünmek istediği, belki kendini yargıladığı, sorguladığı, eğer ki hayatında veya kendisiyle ilgili bir takım değişiklikler yapması gerekiyorsa bunları sanki yine değerlendirdiği bir süreçten geçiyor. Bakınız, burada korkular ve yalan kartımız var. Bu kişi ya size yalan söyledi ve açığa çıktı ya da bakınız hala daha açığa çıkmamış olan bazı yalan durumlarından burada bahsediyor. Şöyle bir durum olabilir kolektifin bazılarının da. Bu kişi bir şekilde hayatınıza girmiştir. Kısa soluklu olsun, uzun soluklu olsun. Bir birlikteliğiniz olmuştur arkadaşlar. İlişki durumunuz ne olursa olsun. Belki yalanlarla size yaklaştı. Kendini yalan tanıttı, yanlış tanıttı. Sonra da anlaşılacak diye hop kendini geri çekti belki de. Hani böyle bir durumda olabilir kolektifin bazılarında. Ama bu yalnız kalma ihtiyacı özellikle de açığa çıkmasından korkmuş olduğu o yalanlardan dolayı olabilir. Böyle bir durum geldi burada. Evet, tutkusal beklentileri olduğunu burada görüyoruz. Aynı zamanda sizden arkadaşlar. Daha çok böyle size karşı tutkusal enerjiler hissettiği, olaya, duruma tutkusal yaklaştığı ve tutkusal beklentilerinin olduğunu da direkt burada söylemiş oldu. Peki bilinçaltına hemen bakalım. Bilinçaltında neler varmış? Size karşı bilinçaltında neler gelecek? Şimdi şöyle bir durum. İlk kartımız mayalanma. İşte bu kişi birazcık yalana alışık birisi ise, pek doğru düz enerjilerde olamayan bir insandan bahsediyorsak burada, hiçbir şeyi hayatta ciddiye almayan, hep böyle günlük birlik yaşayan, gelir geçer enerjilerde olan bir insansa şu an bu kişide bir şeyler mayalanmaya başlamış. Yani bir şeyleri daha çok idrak ettiği, ya yanlış yaptım, yapmamalıydım, İşte öyle değil de şöyle yanaşsaydım, hatalıyım, keşke böyle yapmasaydım, hiç hoş olmadı gibi gibi. Sanki içinde bir şeyler böyle yavaştan da olsa mayalanmaya başlamış bu kişinin. Ve iyileşme döngüsü içerisinde olduğunu söylüyor kartımız. Büyük bir iyileşme döngüsünün sonundaymış bu kişi. Daha önce belki çok toksik ilişkilerden geçti, çok toksik ilişkiler yaşadı, bu şekilde alıştı. Şimdi bunlardan sanki bir iyileşme döngüsü içerisinde olduğunu kartımız söylüyor. Geçmişiyle ilgili halledemediği, bitiremediği bir problemi varsa geçmişiyle artık bir barışma durumunu söylüyor arkadaşlar. Geçmişiyle barıştığı ve bağlantısındaki dengeyi bu şekilde sanki bir geri getirme durumu söz konusu. Yani geçmişiyle barışıyor bu kişi.
Mesela örnek verelim. Geçmişte unutamadığı bir travma var. Onu hala onun etkilerini yaşıyordu ve ona göre diğer ilişkilerinde de toksik davranıyordu. Artık onu bir şekilde kendi içinde bitirme ve bunun hatalı bir davranış olduğunu kabullenerek bundan iyileşme mesela. Diğer kartımızsa dedikodu. Şimdi bu kişinin çevresinde biraz dedikoducu insanlar olabilir. Bu kişiyle ve bu kişinin ilişkileri ve sizinle ilgili yine olan ilişkisiyle alakalı olur olmaz yalan yanlış dedikodular dönüyor olabilir etrafta. Bundan bahsediyor ve bu kişinin bu dedikodulardan da etkilenmesinden bahsediyor. Yani bu durumlar bu kişinin hiç hoşuna gitmiyor, bu dönen dedikodu durumları. Ve kaybedilen savaş artık sanki sizden beklentilerini alamayacağını ve bu savaşı yani kaybettiğini düşünüyor. Sizin gözünüzden düştüğünü düşünüyor olabilir arkadaşlar. Çünkü diyor ki ben diyor rakibime, sizin hayatınızda şu an rakip bir enerjisi varsa, hayatınızda sizin birisi olmasa bile rakip enerjiler olabileceğini düşünerek de diyor ki ben zaten bu rakiplere karşı kaybetmeye mahkum bir mücadele veriyorum şu an. Çünkü diyor yani ben yapacağımı yaptım ve karşımdaki kişinin güvenini kırdım. İşte gözünden düştüm. O da rakip enerjilere şu an açık olabilir. Açık olsa da haklı dediği sanki böyle bir durum içerisinde aklınızdaki kişi. Peki diğer kartımız, ise aranızdaki bir döngü durumundan bahsediyor. Girdiği çıkmazın farkına vardı ve sürekli tekrarladığı aynı döngüden de kurtulmak istiyor. Sürekli bu kişiyle aynı hatalar, aynı döngüler içerisine giriyor olabilirsiniz. Bir hata yapıyordur. Örnek verelim. Çok yalancı biri diyelim ki mesela. Yalan söylüyordur. Hadi neyse bir şekilde belki kızıyorsunuzdur, tepki veriyorsunuzdur. Belki bir şekilde hadi unutuyorsunuzdur, gidiyordur ya da bir şekilde affediyorsunuzdur. Bir şans daha veriyorsunuzdur. Vaatte bulunuyordur. Bir daha öyle yapmayacağım, bir daha şöyle yapmayacağım. Gene yapıyordur mesela, örnek verdim. Yani sonuçta girdiğiniz hangi çıkmaz döngü varsa, neyi sürekli aynı şeyleri yaşıyorsanız bu kişiyle arkadaşlar, evet bu döngüden de artık kurtulmak istiyor. Eğer ki bu kişinin diğer kişilere karşı da, diğer karşı cinslere karşı da sürekli böyle tutkusal yaklaşımları varsa ve sürekli bu konularla alakalı aynı kısır döngülere düşüyorsanız arkadaşlar, bu durumlara da bir çeki düzen vermek istiyormuş sanki aklınızdaki kişi. Şimdi diğer destemizle devam edelim. Aklınızdaki kişinin şu anın enerjisinde size karşı duygusunda, düşüncesinde neler var? Neler düşünüyor? Neler hissediyor? Bir görelim. Şimdi şöyle bir durum. Öncelikle burada büyük bir kalp kırıklığı durumundan bahsediyor. Gerçekten hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Büyük bir üzüntü ve keder. Yani ne umdum ne buldum tarzında bir şeylerle karşılaşmış olabilirsiniz arkadaşlar. Burada bunu veriyor. Bir hüsran, bir kalp acısı durumundan bahsetti. Kimilerinizde, kolektifin kimilerinde gerçekten aklınızdaki kişi üçüncü bir kişiyi araya sokmuş olabilir arkadaşlar. Gerek bir partner manasında hayatında bir üçüncü kişinin varlığından burada bahsediyor olabiliriz. Gerekse işte işiyle sizin aranızda, ailesiyle ya da toksik çevresiyle sizin aranızda böyle durumlar olabilir. Ya da hayatındaki bir alışkanlıkla sizin aranızda gibi. Ama sanki bazılarınızda da yine bu üçüncü kişi, üçüncü durum ve meselelerle alakalı böyle bir yıkım, döküm, bir hüsran durumu olmuş. Ve aklınızdaki kişi şu an kendini biraz çaresiz enerjilerde hissediyor. Yani diyor ki böyle oturduğum yerden sevebilirim ancak şu an için yapabilecek bir şeyim yok. Çünkü hani hoş şeyler yaşanmadı. Büyük bir kalp kırıklığı ve kalp acısı da söz konusu. Ben ancak şu an için uzaktan sevebilirim. Bir şeylerle yüzleşmeye ya da farklı bir hale çevirmeye şu an için kendimi hazır hissetmiyorum dediği, duygularını kapattığı ve kontrol altında tutmaya çalıştığı
bir meselede şu an aklınızdaki kişi. Diğer kartımızsa evet aranızda büyük bir yıkım olduğunu burada söylüyor. Büyük bir yıkım olmuş. Aniden bir şeyler patlak vermiş. Örnek vereyim arkadaşlar, dedikoducu insanların altına da verdiği için. Mesela aklınızdaki kişi size bir konuyla ilgili yalan söylemiş olsun ya da bir şeyi saklamış, gizlemiş olsun. Bunu gidip siz başka birinden belki duydunuz. Belki direkt size gelip direkt söylediler. Belki rastgele denk geldiniz. Böyle bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Evet, ya böyle birisi geldi size söyledi, bak seninki işte şöyle böyle ya da şöyle böyle bir şekilde direkt size söylemiş olabilir. Kulak misafiri olmuş olabilirsiniz bir şekilde veya bir yerlerden bir şeyler görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Neticede sanki böyle bir meseleden ötürü bir şeyler böyle bir anda ani bir kopuş bitiş yaşamış, bir patlak vermiş. Aklınızdaki kişi özellikle de bu rakip enerji meseleleriyle alakalı biraz bunları zihninden arındırmak ve özgürleşmek istiyor arkadaşlar. Yeni bir sayfa açma niyetinde, diyor ki bütün kendime dert ettiğim bu mevzulardan kurtularak gerekirse risk de alarak yeni bir başlangıç yapayım dediği bir durum var. Yani biraz da hevesle yeni bir başlangıç yapma hevesi içerisinde aklınızdaki kişi size karşı. Yani bütün bu olup biteni artık geride bırakıp, hani düşünmeyi bırakıp sanki yeni bir sayfa açmak üzere bir adımla gelme niyetinde. Uzak mesafede ise o yolu aşarak gelme, değilse de yine bir şekilde sizinle bir başlangıç yapma niyeti, bir şeyleri aranızdaki hani olan o sorunları, mevzuları şöyle bir sıfırlama isteği, niyeti içerisinde. Çünkü neden? Bakınız, size karşı bir tutku durumu vardı ve sizin şu an bu kişiye sunduğunuz sevgi, ilgi, alaka, şefkat, bunları belli ki sizden artık alamıyor. Siz kapatmışsınız kendinizi. Sürekli aynı şeyleri yaşamaktan usanmış olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum verdi. Bunun yanı sıra kolektifin bazılarında arkadaşlar bu kişi sizin kadersel partneriniz olabilir, ruh eşiniz olabilir veya evli olabilirsiniz. Böyle bir durum olabilir aranızda. Şimdi devam edelim bakalım. Olası geleceğe hemen bir bakalım. Olası gelecekte bu kişiyle aranızda ne olur, ne olamaz, nasıl bir adım atar, ne yapar, ne yapamaz bir görelim. Evet. Öncelikle bu kişinin bir konuya dair, bir mevzuya dair bakış açısının değişmesi gerekiyor. Sanki kadersel olarak buna bir zorlanması var. Yani inat ettiği bir şey varsa artık bunu serbest bırakma. Ya da diyelim ki yalan var ve yalanı sürdürüyor diyelim ki arkadaşlar, bundan artık vazgeçme. Bazı konularla ilgili fikrini değiştirme, farklı açılardan olayları, durumları görebilme, değerlendirebilme. Böyle bir mevzu geldi arkadaşlar. Biraz da kendisini açıkçası sınıyor olabilir. Yani kendisi kendine yargılıyor olabilir bu kişi. Biraz düşündüğünü görüyoruz. Ama biraz da hani çok böyle keyifli bir düşünme tarzı değil de biraz böyle stresli. Ne yapsam, ne etsem, olayı nasıl çözsem ya da nasıl ilerlesem, bu konuyu nasıl bir yaklaşımda bulunsam, ne yapsam dediği bir enerjide aklınızdaki kişi. Evet, diyor ki bir şeyleri halletmek istiyorum ama elim kolum da bir yandan bağlı diyor arkadaşlar. Bu kişinin özellikle de bilinçaltı korkuları, iyileşmesi gereken mesela toksik hal ve hareketleri, davranışları vardır arkadaşlar. Sebebi her ne olursa olsun. Bunlardan sanki hayatındaki problemlerden, toksik durumlardan arınmak konusunda birazcık kendini eli kolu bağlı enerjilerde hissediyor. Sanki bunu çok başarabileceğini çok inanmıyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Evet, diyor ki zaten aramızda büyük bir yıkım yaşandı. Zaten benimle ilgili şunu duydu, bunu duydu veya şunu bunu gördü. Her şey bitti. En iyisi ben kendi yoluma gideyim dediği bir enerjiye burada geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Hani
derler ya hani yüzü yok diye. Öyle bir moda girmiş sanki aklınızdaki kişi burada olası gelecekte. Evet, diyor ki hani böyle olsun istemezdim ama galiba artık ben kendi yoluma doğru gitmeliyim dediği bir enerjiye gireceğini, daha biraz karamsar enerjiler içerisine gireceğini bakınız burada görüyoruz. Yani değiştiremeyeceğim şeyler var. Düzeltemeyeceğim şeyler var. Kendime de açıkçası bu konularda ben de güvenmiyorum. O yüzden en iyisi ben kendi yoluma mı gitsem? Bu duruma geçişini görüyoruz aklınızdaki kişinin. Sizi çok değerli görüyor. Sizi böyle dört dörtlük işte tuttuğu yeri altına dönüşen hani becerikli, marifetli, ne istese onu yapabilen, halledebilen, hem dış görünüş olarak da güzel, çekici, etrafı tarafından da sevilen, saygı gören böyle hani dört dörtlük bir insan olarak görüyor arkadaşlar. İmparator olarak burada verdi. Cinsiyet önemli değil ama sizi çok böyle değerli, kıymetli, hatta kendinden böyle üstün birisi olarak görüyor arkadaşlar. Bu anlamda sizi böyle hem güzel, çekici görmesi, hem bir yandan rakip enerji durumlarını aklına getirmesi, bu kişiyi bakınız bütün bu umutsuzluğa rağmen bir harekete geçirecek olabilir. Çünkü hani tamamen sizin gibi değerli bir insanı kaybetmek de istemeyeceği için bu kişi diyor ki harekete geçmeliyim, bir şeyler yapmalıyım, benim bunu yapacak gücüm var dediğini görüyoruz. Mesela birli vadelerle sizinle bir iletişime geçebilir. Konuşmuyorsanız, görüşmüyorsanız evet bu sağlanabilir. Aynı evde bile olsanız arkadaşlar konuşmayıp görüşmeyebilirsiniz yani. Böyle soğuk enerjilerde olabilirsiniz. Neticede sizinle sanki bu mevzuları bir konuşmak, bir görüşmek, o kısır döngüler, o sorun, problem neyse bunları sanki gündeme getirmeye bir cesaret artık etme ve sanki telafisi için bir şeyler yapmaya çabalama. Bunu görüyoruz. Bir şeyler yapmak için çabalayacağını, sizi belki ikna etmeye çalışacağını, tekrardan sizi yumuşak enerjilere geçirmeye çalışacağını bakınız burada görmekteyiz. Evet, olası gelecekte bir süre bu kişi böyle karanlık enerjilerde olacak. Biraz açıkçası motivasyonun düşeceğini görüyoruz. Olumsuz düşünceler içerisinde olacağını görüyoruz ama biraz da böyle kıskançlık dürtüsüyle yani sizi tamamen artık kaybetme dürtüsüyle ve sizi değerli gördüğü için de diyor ki değerli bir insan o zaman ben de bir şeyler yapmalıyım. Üstüme düşen bir sorumluluk varsa, yapmam gerekenler varsa, telafi etmem gereken bir şey varsa yapmalıyım de diyeceği o enerjiye geçecek arkadaşlar. Durum bu şekilde. Yani gerisi de size kalmış olacak. Sanki böyle bir yaklaşım göreceksiniz bu kişiden olası gelecekte. Peki şimdi aklınızdaki kişi size neler söyler? Konuşturma destemizden alalım. Bunu da her zamanki gibi söylüyorum. Uyanları alın, kabul edin. Uymayanları evrene gönderin gitsin. Hepsine de uymak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım ne diyor kartlar. Aşk ve mantık arasında kaldım. Aklınızdaki kişi diyor ki aşkla mantık arasında sıkıştım, kaldım. Kafam karıştı diyor. Peki. Diğer kartımız ne diyor? Bekle beni, hayatımı düzene sokacağım. Evet, burada bakınız büyücü kartıyla zaten gerçekten nihayetinde bir şeyler yapmak için uğraşacağını ve çabalayacağını görüyoruz. Yani hayatını düzene sokmak, bir şeyleri telafi etmek, böyle bir yaklaşım içerisine gireceğini zaten görmekteyiz. Bir kart daha alalım. Beklentilerini karşılayabilir miyim bilmiyorum. Bakın burada da gelmişti. Bak beklenti gelmişti. Diyor ki beklentilerini karşılayabilir miyim bilmiyorum. Burada da zaten kendine çok güvenemiyor arkadaşlar. Kendisi de hani açıkçası toksik hal ve hareketlerde bulunduğunun, yanlışlar yaptığının, hatalar yaptığının, dört dörtlük sizin gibi dört dörtlük olmadığını o da farkında. Siz çünkü dört dörtlük olarak burada verdi. Sizi öyle görüyor bu kişi. O yüzden de böyle çekimser bir cümle kullandım. Peki bu açılımdan sonra size vermemiz gereken mesaj ne onu görelim hemen. Ne diyecek kartımız size onu bakalım. Karar. Zaman çok önemli. Kararınızı vermekte gecikirseniz kararsızlığınız o kadar maliyetli hale gelir. Sadece kendiniz için değil diğer kişi için de sonuçlarını düşünün. Özellikle arkadaşlar siz de ne yapacağınızı bilemiyorsanız yani devam mı edeyim, bitireyim mi, ne yapacağım ben de şaşırdım diyorsanız eğer ki diyor ki zaman da bir taraftan hani gelip geçiyor.
Bu anlamda karar vermekte mümkün mertebe çekinmeyin. İyi veya kötü bir şekilde bir karar alın demekte. Kartımız bize bunu tavsiye etti. Peki soru cevap destemizden de alalım. Bakalım nasıl cevaplar geliyor meleklerden, size bir görelim. 3 tane kart alıyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl cevaplar alacaksınız. 1, 2, 3. İlk kartla başlıyorum. İlk kartı seçen arkadaşlar diyor ki affetmek iyidir. Yani gerek karşınızdaki kişiyi belki affetmeniz, gerek belki kendinizi affedemiyorsanız, yani niye böyle yaptım ki falan diyorsanız, kendinizi affetmek olarak bunu alabiliriz. Affedip artık özgürleşmek, kendinizi yolunuza gitmek olarak alabiliriz. Evet, bu şekilde bir mesaja geldi arkadaşlar. Affetmek iyidir diyor. Peki diğer kartımız. Başarıya giden yoldasın. Ne işle, neyle uğraşlar veriyorsanız arkadaşlar, başarmaya çalıştığınız konuyla alakalı. Diyor ki başarıya giden yoldasın. Yani doğru yoldasın sen. Ulaşacaksın o başarıya dedi. Peki diğer kartım. Soluklan ve dinlen. Senin dinlenmeye ihtiyacın var. Biraz dinlen diyor. Zihnini arındır diyor. Peki bir de sizler için olumlama mesajı alıyoruz. Şansınıza bu açılımdan sonra nasıl bir olumlama mesajı geliyor bir görelim. Şöyle açtık. Bir tanesini alalım. Şunu alacağım. Evet, ne diyor? Vücudum değerli bir hediye. Şimdi bu niye gelmiş olabilir? Arkadaşlar kendinizi çok üzüyor olabilirsiniz. Şurada kılıç üçlüsü de gelmişti. Kendinizi belki çok üzüyorsunuz, çok yıpratıyorsunuz. Belki yeme düzeniniz bozuldu, belki uyku düzeniniz kaçtı. Yani bu anlamda sağlığınızı zorluyor olabilirsiniz. Bundan da bahsediyor olabiliriz burada. Evet, bu mesajı, bu enerjiyi çalıştırabilmek için kendinize sesli olarak söyleyebilirsiniz. Yoruma da bırakabilirsiniz. Vücudum değerli bir hediye. Evet, bunu söyledi kartımız. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.